biraz çözülsün. Bu hafta sonu Karagöl'e geldik. Karagöl'de aracımızı hem göl manzarası hem de orman manzarasını görecek bir yere çektik. Şu anda ufak bir çalışma var Karagöl'de. Eski lavabolar herhalde bir sıkıntı var. Yeni bir bina tarzında bir şey yapıyorlar. İçinde mescidi, işte yan tarafında mescidi olacak. İşte herhalde satış falan da yapacaklar. Onunla ilgili bir bina çalışması var. Girişler, araçla giriş 15 lira. Kamp kuracaksanız çadır parası 20 lira. Bu şekilde bir ücretleme tarifesi var. Gayet makul fiyatlar. Hava biraz serin. Evet. Gelirken de zaten serindi bayağı bir. Hatta sis çökmek üzereydi. Şu anda zaten yavaş yavaş bozuyor. Yağmurda yağma olasılığı var. Biz de o yüzden aracımızı çektiğimiz bölgede arka tarafını tentemizi kurarız dedik. Kabin olarak yaptığımız şeyin malzemesini de yan rüzgarlık olarak kullanacağız. Çadırı da içine kurarız. Evet, rüzgardan korumuş olur bizi. Hem de yukarıdan da tentemiz yağmur yağarsa Aynen. çadırı da altına kurarız. Üstünden bizi yağmurdan korur diye düşündük. Bu kabin. Evet, tentemiz bu. Hadi beraber yapalım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Alt pillerini taktım. Altını takmaya çalışıyorum. Bir türlü yuvaya tutturamıyorum. Karanlıkta göremiyorum. Aa. Ben yapayım mı? Yaptım. Bak, ben yapayım mı dedim. Hemen yaptım. Şimdi bunu, şurada bir ağaç var. Ağaç mı o? Doğal mı, yapay mı? Yapar. Bu da yapar. Küllerden doğmuş. Gecemizi aydınlattın. Öyle. Sobamız da çok güzel yanıyor. Sarışıklarımız da mük. Mük. Güzel oldu işte, aydınlatıyor. Geçen Letgo'da böyle bir şey buldum. Çin malı, hiçbir şekilde ifadesinde İngilizce, Türkçe ya da başka bir dilde bir ibare yok. Çince yazıyor. LPG ile çalışıyor.
çakmak tüpüyle doldurabiliyorsunuz. Şu tüpü sökülebiliyor. İşimiz bittiğinde de gösterebiliriz. Bayağı güçlü bir alev veriyor. Şimdi Zeynep de bize bardakta mısır yapıyor. Bence güzel olacak. Üstüne bir de ketçap mayonez atacağım. Ben sade Şu an seviyorum. bol tuzlu. Hmm. Tuzunu attım. Sana sade yapacağım. Evet, biraz rüzgar çıktı. Burada ateşimiz yanıyor. Ama biz çadırın yan taraflarını ve üst tarafını tenteyle kapattık. Görünüyor mu? Ama sabah yine gösteririz. Böyle bir ortam oldu bizim. Tepeye de ışıklarımızı yaktık. Şu an hiçbir rüzgardan etkilenmiyoruz. Şimdi kaşığımı çıkartayım. Şu an işler bitti diyorsun. Evet. Bardaklarımıza koyalım. Büyük bardak mı küçük bardak mı? Bu bardak boyu iyi benim için. Ona göre fiyat söyleyeceğim. Benim 5 liram var. 5 lira artık para değil ya. Haksız mıyım? Evet. Evet. Tamam 5 lira sonra veririm. Olur mu? Olur. Tamam. Bardakta mısırlarımız hazır. Gölün karşısında da insanlar var ama sis çöktüğünden dolayı hiçbir şey gözükmüyor. Karşı taraf zifiri karanlık oldu. Herkese günaydın. Bugün hava güneşli. Dün arka tarafa tentelerle kurmuştuk rüzgar kessin diye. Sabaha doğru yağmur yağdı. Şöyle göstereyim. Tente işe yaradı. Burada su birikmiş. Burada da vardı. Döktürdüm ben. Ağırlık yapmasın diye. Yani ne rüzgardan ne de yağmurdan hiçbir şeyden etkilenmedik. Güzel bir akşamdı. Hava çok güzel.
Şimdi kabin için yaptığımız yan tenteyi sökeceğiz. Akşam rüzgardan bayağı bizi korudu. Herhangi bir çadırda bir esinti falan olmadı. Bence şu kazıkları çıkarayım. Bu yeşil tenteyi de terzide kenarlarını diktirdik buradan. İçine ip geçiririz ya da yan kabine yaptığımız gibi buralara dikiş yapıp halka takarız diye yaptık ama yapamamıştık. Ama akşamda çok rüzgar estiğinden dolayı bunu da tutturalım dedik. Zeynep'in tokaları işe yaradı burada. Bir de bu karabinler var. BİM'de satılıyordu. Onlardan almıştık set halinde. Şurada. Biz de onlardan tutturduk. Yani rüzgara dayandı bunlar. Bir de şu yerde var. Şunu da çekeyim. Toka ve karabin. Çok işe yaradı. Buraya kazık çakmıştık. Kazıkları sökelim. Yine burada bir toka. Saç tokası. Kim demiş hanımlar kamptan anlamaz diye. Kim demiş? Bazıları öyle söylüyor ya. Bazen daha güzel çözümler bulabiliyoruz bence. Evet, bence de yani. Detay bizim işimiz sonuçta. Bu nasıl? Bu da Onun boyu yetmedi. Uzatmak için şimdi sopaya alttan taktım. başladığımızda sanki sopa dikmişiz ama sonrasında evrimleşip metale Modern. dönüşmüş. Modern bir hale gelmiş. Son olarak tentemiz kaldı. Tenteyi sökelim. Nereden başlayalım? Valla nereden istersen. Ön taraftan sökerek gidelim değil mi? Ya bunun şeyi rüzgar varsa eğer bayrak gibi dalgalanıyor. O biraz kötü oluyor. Şu sopadan başlayalım. Sopamızı şöyle atalım. Bu da yine Decathlon'dan bir şunlar ikili olarak satılıyor. O direklerden alacağız. Dönüşte uğrayalım mı Decathlon'a? Uğrayabiliriz. Bu direklerden almamız lazım. Bizim 4 tane direğimiz var. 2 tane tente almıştık. İçinden 2 tane çıkıyordu. Şimdi 2 tane de aldığımız zaman bu direği de bu tarz yöntemlere gerek kalmadan yapacağız inşallah.
Burada kaç farklı yöntemle yapabilirsiniz diye göstermişler. Şu üzerinde vardı. Yani iki ağaç arasına, araç arkasına, bir de işte çadırda yağmurdan korunmak için şeklinde göstermişler. Ama daha farklı şekilde yapılma durumları da var. Onun için de biz şu an mesela bunu yaptık. Bir kere deniz kenarında şunu Gibi. yapmıştık. Ama biz her yere Evet. Mesela bir şeyden kere koymuştuk. gittiğimizde bir tarafını ağaca çubuk tutturup koyduk. mesela bunda şey diyor. 2 tane direğin var ya. İkisini buraya bağlarsın, ikisini direkt dikersin diye göstermiş ama buraya bağladığınızda gerçekten bu şekilde durmuyor bu. Büzüşüyor. Ben o yüzden o yan çıkıntıyı Bizim yaptım. o kadar geniş değil, evet. Ama bak burada gösterdiğine göre bizim arabanın şekli bu. Hani bir kamyonet tarzı ya da karavan tarzı bir şey değil. Hani geniş değil. Normal bir binek arabaya bunu yapabilirsin diye. Ama bunu yaptığınız zaman o şekilde durmuyor. Çok fazla boşluk kalıyor. Ben o yüzden bu tarafından bir çıkıntı yapmıştım. Az önce söktüğümüz parça oydu. Geri kalan 2 tanesini yaptım. Bu sefer burayı indirdiğin zaman Alçak oluyor. alçak oluyor. Adam bunu şey yapmış olabilir. Hani ipleri buradan bağla, biraz daha ileriye koy ama biz şimdi mutfağı yaptığımız için yağmur yağdığı zaman mutfak açıkta kalıyor. O yüzden ben dibine yapıyorum. Neyse, daha farklı şekilde kurulumunu da bir ara gösteririz. Şimdi o koca tente şuna girdi yani. O gerçekten güzel. Çok az yer kaplaması.